kendini geliştirmek yetmiyor, kendini inşa etmek gerekiyor. Son birkaç yılda sürekli bir şey öğreniyorum, ne bileyim, yeni bir kitaba başlıyorum, bir psikolojik kavramı öğreniyorum, yeni bir çalışma yöntemi, yeni bir yapay zeka aracı, yeni proje. Bir ara kendime şu soruyu sordum. Ben neden sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum? Biraz rahatsız edici bir şey fark ettim. Yani kendimi geliştirmekle o kadar çok meşgul oluyorum ki hayatımı inşa etmeyi erteliyorum. Biraz daha öğreneyim, biraz daha gelişeyim. Kendini geliştirmekle kendini inşa etmek aynı şeyler değil. Kendini geliştirmek biraz daha iyi olayım diyor. Kendini inşa etmek ise zor soru. Biraz zor soru var altında. Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Bu dönemde biraz uğraştığım mesele bu. Benim zihnim sürekli bir sistem kuruyor. Bir problem gördüğünde zihnim hemen onu parçalamaya başlıyor. Mesela bir öğrenci ders çalışmıyor. Sadece böyle oturup ders çalış demek yetmiyor yani hiçbir zaman. Bana yeterli gelmiyor bu. Uyku düzeni nasıl? Telefonla ne kadar zaman geçiriyor? Başlamakta mı zorlanıyor? Sürdürmekte mi zorlanıyor? Sonra zihnim hemen çalışmaya başlıyor. Bir takip sistemi kuralım. Bir alışkanlık deneyelim. Bir hafta gözlemleyelim. Nerede takılıyor bakalım. Sonra sistem tekrar düzenleyelim yani. Zihnim biraz böyle çalışıyor. Açıkçası bunu seviyorum. Yani seviyorum. Bir problemi parçalayıp daha anlaşılır hale getirmek yani dağınık bir şeyi sistemleştirmek. Yani insan hayatında böyle küçük bir değişimi zamanla başka şeylerin değiştirebileceğini görmek yani bana iyi geliyor. Ama işin bir de gölge tarafı var. Gölge tarafını fark ettim. Sistem kurmak bazen işi yapmanın yerine geçebiliyor. Yani sistem kurayım diye iş yapılmamış oluyor. Hazırlanmak bazen ertelemenin en zeki hali. Mesela yeni bir işe başlayacağım. Önce sistem kurayım. Ne bileyim Notion sayfası, klasörler, yeni takvim, yeni prompt, yeni çalışma yöntemi. Masa mükemmel. Takvim mükemmel, dosyalar mükemmel. Sadece tek bir şey. İş yapılmamış. Yani bunu kendim bayağı gördüm açıkçası. Zihin şahane bir mutfak tasarlıyor. Ama yemek bir türlü masaya gelmiyor. Çünkü plan yapmak güvenli. Plan eleştirilmiyor. Ama ortaya ürün koyduğunda o anda iş değişiyor. İnsanlar video çekersen insanlar görecek. Yazı yayınlarsan insanlar okuyacak yani. Proje çıkarırsan olmamış diyebilir birileri. Diyebilir değil mi? Diyor da. Hazırlık aşamasında böyle yıllarca kalabilirsin. Yayınla tuşuna bastığında ne yapıyorsun? Gerçeklikle karşılaşıyorsun. Gerçeklik bazen acı veriyor. Kendimi geliştiriyorum dediğimiz şey de biraz bu. Yani karşılaşmayı biraz daha ertelemenin entelektüel bir yolu yani. Kendime basit bir soru cümlem var. Kusursuzlaştırma. Tamamla ya, işi bitir. O işi bitir. Benim sanki böyle 20 sekmeli Chrome gibi yani. Bir başka problem var. Daha fazla şeyle ilgileniyorum. Psikolojik açık, eğitim açık, yapay zeka açık, kariyer açık. Yani her bir sekme felsefe açık, içerik üretme açık, web sitesi açık. Bir sürü böyle açık sekme gibi değil mi? Ama bir de arkada hangi sekmenin geldiğini bulamadığım bir müzik çalıyor. Komik değil mi? Gerçekten. Trajikomik aslında yani. Bunun bir bedeli var. Uzun bir süre kendime ben neden bir şeye odaklanamıyorum diye sordum. Sonra bir şeyin başka bir ihtimali fark ettim. Belki de problem yeterince seçeneğimin olmaması değil. Aynı anda çok fazla ihtimali görebiliyorum yani. Görebilmek yani. Çünkü her kapının arkasında güzel bir hayat görebiliyorsun. Olası senaryolar düşünebiliyorsun. Bir kapıyı kapatmak bu sefer zorlaşıyor yani. Şunu da yapabilirim, bunu da deneyebilirim. Belki aslında diğer alanda yönelmeliyim. Güzelmiş değil mi? Bütün ihtimalleri açık tutmak insana özgürlük gibi geliyor. Bazen de tam tersi oluyor. Her ihtimali açık kapı tuttuğumuzda yani hiçbir ihtimal gerçekten yaşamaya dönüşmeyebilir. Açık kalıyor öyle. Bir yerden sonra sürekli yeniden başlamanın verdiği haz. Ben de bir döngü olduğunu fark ettim. Yeni heyecan, yeni fikir, yeni plan, yeni sistem, yüksek beklenti. Sonra belirsizlik, sonra başka bir fikir, yeni bir başlangıç. Başlangıç güzel çünkü başlangıçta her şey mümkün. Yani yeni bir oyuna başlıyorsun ya.
Oyunun başlarında öğrenince şey yapmıyorsun. Bu Tetris oyunları var ya. Oynarsın, blok blok üzerine gelir. Başlarda rahatsın. Ama ilerledikçe derinleşmek ustalık gerektiriyor. Her ihtimal, ustalık ihtimali de oluşmuyor zamanla yani. Devamlı yeni başlangıçlar. Ustalık çoğunlukla çoğu zaman aynı şeyi böyle canın sıkılsa da eskisi kadar istemesen de yapmaya devam ettiğinde oluşuyor. Aynı şeyi farklı şekilde devam edebilmek. Benim için en büyük riskim sürekli yeniden başlamak olabilir. Potansiyelin olması yetmiyor. Yani bir ağacı düşün, tamam mı? Burada güller var. Ağacı düşün, dikiyorsun, bir süre sonra ya burası olmadı, başka yere ekeyim. Çıkartıyorsun, başka yere dikiyorsun. Sonra başka yere çıkarıp başka yere dikiyorsun. Ağaç canlı, potansiyeli var ama kök salamıyor. İnsan da bazen böyle bir şeye başlıyor, sonra başka bir şey, sonra başka bir şey, sonra başka bir şey. Yıllar sonra şöyle diyebiliyor. Ya ben aslında çok şey yaptım ama hiçbirinde istediğim kadar ilerleyemedim. Belki de sorun yetenek eksikliği değil. Potansiyel hiçbir yerde yeterince birikmemesidir. Kuyu kazmak gibi bir yerde 1 metre, başka yerde 3 metre, başka yerde 5 metre kuyu kazıyorsun. Çok fazla kuyu kazdın ama oturup 20 metre kazmadı, 40 metre kazmadığı için su bulamadın. Yoruldun. Su çıkmamış çünkü derinlik birikmemiş. Eksik olan daha fazla çaba değil. Aynı yerde daha uzun süre vurabilmek, devam edebilmek. Önemli olan bir farkındalık oldu bence. Uzun süre şöyle düşündüm. Daha çok öğrenirsem yolumu bulabilirim. Şimdi biraz daha farklı düşünüyorum. Bazen yol daha fazla bilgiyle değil yani. Daha az seçeneğiyle, sadakatle kalabilmek yani. Kendini geliştirmek, kendini inşa etmek arasındaki fark galiba temel fark burada. Kendini geliştirmek sana sürekli yeni şeyler ekleyebilir. Yeni bilgi, yeni beceri, yeni bağlantı, yeni imkan, yeni insanlar. Hepsi güzel yani kulağa hoş geliyor. Ama kendini inşa etmek başka bir şey istiyor. Seçim. Çünkü bir şey seçtiğin anda başka ihtimalleri şimdilik hayır diyorsun. Hayır demek zorundasın yani. Benim zorlandığım yer tam olarak bu bence. İnsan seçim yaptığında şunu bilmek istiyor. Doğru olan bu mu? Bu kariyer doğru mu? İşte bu şehir doğru mu? Ne bileyim bu proje doğru mu? Bu ilişki doğru mu? Bu içerik tutacak mı? Bilmiyorum. Yani hayatın büyük kararların çoğu zaman cevap anahtarı da yok yani. Bir doğru, dört yanlış değil yani. Her olasılık farklı bir yol çıkartıyor. Yetişkinliğin zor taraflarından biri de burada başlıyor aslında. Bilmiyorum ama seçiyorum. Benim son dönemde de bence öğrenmeye çalıştığım cümle bu. Bilmiyorum ama seçiyorum. %100 doğru mu bilmiyorum. 5 yıl sonra fikrim değişir mi? Olabilir. Başarılı olur muyum? Onu da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Elimdeki bilgilerle bunu seçiyorum. Seçtiğim şeyin sonucunu da taşımayı kabul ediyorum yani. Bilmiyorum ne çıkacak bilmiyorum. Yanlışsa öğrenirim. Gerekirse yön değiştiririm. Yani her belirsizlik geldiğinde yeni bir hayata kaçmayacağım. Deneyeyim ya. Gideyim, deneyeyim. Her zaman doğru karar vereceğine inanmak olmayabilir yani. Belki güven yanlış karar versen bile kendini toparlayabileceğini bilmek. Düştüm. Bir daha kalkar bir daha denerim. Çünkü artık hayatın bana %100 garanti vermesini beklemem gerekmiyor. Ki nasıl bir insan inşa etmek istiyorsun? Son zamanlarda kendime daha fazla soruyorum yani bu soruyu. Daha çok şeyi bilen biri mi olmak istiyorsun? Evet. Ama bundan daha önemlisi bildiğini yaşayan biri mi olmak istiyorsun? Seçtiğim bir şeyde derinleşen biri mi olmak istiyorum? Sürekli yeni sistemler kuran biri değil de kurduğu bazı sistemleri yeterince uzun süre yaşayabilen biri olmak istiyorum yani. Bunu denemek istiyorum. Başlangıçta parlayan değil, devam edebilen biri olmak istiyorum. Çünkü sanırım benim meselem artık daha fazla potansiyel kazanmak değil. Zaten yeterince ihtimal var. Mesela o potansiyelin bir yerde kök salmasına izin vermek. Bazen gelişmek için hayatımıza yeni şeyler eklememiz gerekiyor. Bazen de gelişmenin bir sonraki aşaması tam tersi. Bir şeyleri elemen lazım. Bazı kapıları kapatabilmek. Yani bir karar ver ve o kararın peşinden git. Sıkıcı hal var, tamam mı? Bir karar vermek ve o karar biraz sıkıcılaştığında hemen kaçmamak yani devam etmek. Belki de kendini inşa etmek
Biraz da böyle. Kendine sürekli yeni parçalar eklemek değil. Hangi parçaların sende kalacağına karar vermek. Bence öğrenmeye çalıştığım şey bu. Kendi kuzeyimi seçmek, kuzey yıldızımı seçmek yani. Her yeni yol tabağı arasında yön değiştirmek değil. Belki de senin de şu anda ihtiyacın olan şey yeni bir kitap değil, yeni bir yöntem, yeni bir uygulama da değildir. İhtiyacı olan şey seçtiğin yolda biraz daha uzun yürümek. Peki sen şu anda gerçekten yeni bir yol mu arıyorsun yoksa seçtiğin yolda yeterince uzun kalmakta mı zorlanıyorsun? İkisi de dışarıda birbirine çok benziyor ama çözümü tamamen farklı. Bazen insana ihtiyacı yeni bir cevap değil, doğru soruyu sorabileceğim birine denk gelmek. Ben de çalıştığım insanlarla çalışırken en sevdiğim onların yeri burası yani. Onlara hangi yolu seçmeleri gerektiğini söylemek değil aslında mesele biraz. Mesele kendi kuzeylerini daha net görebilecek sorular sorabilmek.